Dostlar selamlar. Yeni bir Osama Central videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber transfer taktikleri ve hızlı satış yöntemlerini inceleyeceğiz. Öncelikle bu videoya başlamadan önce çok düşündüm. Aslında böyle bir video çekeyim mi çekmeyeyim mi diye çok kararsız kaldım. Daha sonrasında fark ettim ki en son bu transfer taktiği videomuzu bir yıl önce paylaşmışız. O da zaten 86 bin izlenmiş. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Bunu da bir ihtiyaç olduğunu düşündüm ki gerek bu videoyu çekmeden önce forumları gezdim, forumları ziyaret ettiğimde de bunun bir ihtiyaç olduğunu düşündüm ve o yüzden sizlere bu videoyu çekmek istedim. Bu videomuzda evet hem OSM'yi konuşacağız hem de bu transfer taktiğini konuşacağız hem de forumda moderatörlerin yazdığı cevapları konuşacağız. Aslında bir videoda baya bir şey konuşmuş olacağız. Şu an görmüş olduğunuz gibi biz OSM Central ekip liginde mücadele ediyoruz ve bu Türkiye Ligi ve transferli bir lig. Şu an görmüş olduğunuz gibi iki maç oynadık. Kadro değerleri de bu şekilde. Biliyorsunuz ki bu tür liglerde herhangi bir coin alımı, paket alımı veyahut da oyuncu güçlendirme gibi eşya kullanımı açık değil. O yüzden sizlere bu yeni başlayan ligimizde yaptığımız birkaç önemli noktadan bahsederek başlamak istiyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi biz Gaziantepspor'la mücadele ediyoruz. Gaziantepspor ligde ilk aldığımızda 54 milyon bir piyasaya sahipti. Biz burada yaklaşık 6 günlük, 4 gün hazırlık günü, 2 günde maç günü dediğimiz 6 günlük bir simülasyonda 240 milyon yapmışız. Nereden baksanız 200 milyonluk bir artış sağlamışız. Peki bunu nasıl yaptık? Bunlar hakkında yine elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle hızlı şekilde kadromuza bakalım nasıl bir yol izlemişiz. Forvetimizde Desire Doué, Marcus Thuram ve Rashford var. Burada görmüş olduğunuz gibi ben geçenki videoda bahsetmiştim. Kadromu mutlaka 4-3 ve 5-2-3 taktiğine göre ayarlıyorum. Burada sağ açım, santra ve sol açım gayet iyi bir reytinge sahip. Orta sahalarımda Pedri, Güler ve Fernandes var. Zaten benim ilk başta aldığım oyuncular da Pedri ve Arda Güler'di. Çünkü biliyorsunuz OSM'de her ay etkinlikler geliyor ve bu etkinlikler tarih değişiyor. Biz bu lige başladığımızda da transfer etkinliği vardı. O yüzden buradaki 60'lık, 70'lik, 75'lik oyuncuları direkt piyasaya sürerek ki o zaman da 6 oyuncu sürebiliyorduk. 6 oyuncu piyasaya sürerek orada elitimiz gelirle beraber direkt kaşif kullanarak önce Arda Güler'i daha sonrasında Pedri'yi aldık. Tabii şu an Arda Güler ve Pedri skor katkısı veremez diyecektim ki Pedri bir tane gol atmış. Şu an umduğumu veremeseler de yine takım için önemli bir iki oyuncu oldu. Aynı şekilde bu transfer etkinliği kullanarak yine defans hattımı güçlendirdim. Baktığınız zaman sol bekim Nuno Mendes, görmüş olduğunuz gibi Konsa, Hakimi, Gvardiol ve Delight var. Kalecimde biraz daha düşük overall'da Petrovic zaten şu an satıra koydum. Evet, size verebileceğim ilk tavsiye aslında başta gitmek gerekiyor. Öncelikle lige gireceğiniz zaman o ayki mesela şu an biz Mart ayındayız ve bir hafta sonra Nisan'a geçeceğiz. Nisan ayındaki etkinlikleri kontrol ederek planlamanızı ona göre yapmanız gerekiyor. Veya tabii lige gireceksiniz, hızlı gelişim istiyorsanız transfer etkinliğini bekleyin arkadaşlar. O gün lige girin. Çünkü belli bir yerden sonra artık satışlar haftalar sonra da bence yavaşlıyor. Bu benim bir gözlemim tabii ki. Satışlar yavaşlamaya başladığı için de kadronuzu yeteri kadar iyi kasılmayabilirsiniz. Veyahut da ben kendi prensip gereği hiçbir zaman hedef 1 almam. Daha çok hedef 14, hedef 15, hedef 18 almayı tercih ederim. Siz de öyle düşünüyorsanız hedef 1'e yetişmek için transfer etkinliği çok güzel bir size avantaj sağlayabilir. O yüzden lige girmeden önce mutlaka o ayda verilen etkinlikleri bir kontrol etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Onu nasıl kontrol edebilirsiniz? Biz Instagram OSM Central adresimizden paylaşıyoruz ve hatta bu OSM Helper denen sitede yine bakın etkinlikler adı altında burada hangi etkinliğin başlayacağı, hangi etkinliğin biteceği yazıyor. Gerçi bu etkinlik de biraz geç geliyor. Burada görmüş olduğunuz şu an Mart ayı bitecek ve daha hala Şubat kalmış. O yüzden bu kısımda biraz geride kalmış diyebiliriz OSM Helper sitesi için. Evet, burada Gaziantep'i göstermemize göre artık kapatabiliriz de. Evet dostlar, daha sonrasında biliyorsunuz ki biz OSM'de etkinlikler dışında transfer listesine 4 oyuncu ekleyebiliyoruz. Bu 4 oyuncu lige başladığınız zamanlarda tabii ki de en pahalı oyuncuları koymanız gerekiyor. Zaten başladığınız ligde kötü bir ligse 3 milyon 4 milyon oyuncuları koyuyorsunuz ki burada zaten fiyatı zirveye çekebilirsiniz. Atıyorum mesela lige ilk girdiğinizde şöyle gelelim. 1.1'lik bir oyuncu vardır takımınızda. Hemen bunu zirve fiyattan satabilirsiniz. Bununla alakalı hiçbir kıstas yok. Direkt bu fiyata satılacaktır. O yüzden bir çekinceniz olmasın. Ta ki benim gözlemim 75 overall'a kadar tüm oyuncuları bu şekilde fiyatı sabitleyebiliriz. Yani zirveye çekebilirsiniz. 75 overall'a kadar. Ama
Daha sonrasında şöyle bir OSM forumdaki moderatörün yazısını okuyalım. Oyuncunun fiyatı satış sürecini yavaşlatır mı diye bir arkadaş sormuş. Burada Hollandalı sanırım bir moderatör. Bir oyuncunun fiyatı satış şansını etkileyebilir. Daha ucuz oyuncular genellikle oldukça hızlı satılırken fiyatları arttıkça satılması zorlaşır. Yani klasik OSM'de bizim bildiğimiz şeyi o da doğrulamış. Eğer oyuncunun fiyatını arttırdığınız sürece, nasıl arttırdığınız sürece atıyorum Arda Güler'in fiyatı şu an burada baktığımız zaman kaç? 30 milyon sabit değeri var. Siz bunu 2,5 katı 75-77 yaptığınız zaman bu oyuncu satılması haftalar alacaktır. Yani bu bir hafta, 2 hafta, belki 3 hafta alacaktır ve burada hem oyuncu satamıyorsunuz hem de ne yapıyorsunuz? 4 tane oyuncu koyma hakkınızı 3'e indirip bunu hibe etmiş oluyorsunuz. Bu ne kadar mantıklı? Daha yeni başlayan bir lig için hiç mantıklı değil. O yüzden bu tür oyuncuları hani zirve fiyattan değil de hızlı satmak istiyorsanız arkadaşlar, normalde biliyorsunuz ki bir oyuncu en fazla 2,5 katına kadar koyabiliyorsunuz. 1,8, 1,9'a kadar, yani 60 dahi olmadan şu şekilde 58, 59, 57 yaptığınız zaman bu oyuncu yine bir hafta içinde bence satılacaktır diye düşünüyorum. Neden bunu bu şekilde söylüyoruz? Çünkü birkaç yoruma daha baktığımız zaman şu şekilde ben yorumları sizler için derledim. Şu şekilde yapalım. Evet. Baktığımız zaman bir arkadaşımız daha sormuş OSM forumda. Transferin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder misiniz demiş. Arkadaş demiş ki moderatör, merhaba, takımınızı inceledim ve çok sayıda yüksek reytingli 100 artı overall oyuncunuz olduğunu gördüm. Bu oyuncuları satmaya çalışıyorsanız transfer çılgı etkinliği olmadan satma olasılığı gerçekten düşük. Yani eğer bir transfer etkinliği yoksa ne diyor? Yani Pedri satılması çok zor. Niye? Çünkü 100 overall ve gerçekten fiyatı görmüş olduğunuz gibi belki de birçok menajerde takımda bulunmayan bir oyuncu olduğu için kendisi de satılması çok zor olarak bize bunu söylüyorlar. O yüzden transfer etkinliklerinde her türlü şeyi göze alıp bunları satabilirsiniz. Ama transfer etkinliği olmalı. Zaten biliyorsunuz ki bir ay içinde 2-3 gün en fazla transfer etkinliği oluyor. Transfer etkinliği olmadığı günlerde ne yapmanız gerekiyor? Bunlara yine 1,9, 1,8 fiyatına satmanız gerekiyor. 41 milyonsa 80 milyon 2 katı yapıyor ve biz 75'e bunu satmaya çalışacağız. Onu da bu şekilde bilmenizi istiyorum. Daha sonrasında yine biz yazımıza devam edelim. Transfer motorunun oyuncu satın almak için gelip gelmediğini, oyunun kendisi tarafından eklenen transfer listesindeki oyunculara bakarak kendiniz kontrol edebilirsiniz. Yani diyor ki burada sistem bozuksa eğer, siz mesela burada baktığınız zaman Pulisic 55 milyon. Bir sonraki simülasyonda, ki biliyorsunuz gün içinde 8 tane simülasyon oluyor. Bir simülasyon döndüğünde bu oyuncu hala 55,6 ise evet, transfer sistemi bozuktur. Fakat bu oyuncu 55,3 olduysa, yani 300k daha fiyatı düştüyse bilin ki transfer simülasyonunda herhangi bir sıkıntı yoktur diye bunu bize moderatör söylüyor. Bunlar liginizin dışında oyunculardır ve transfer modu her geldiğinde fiyatları biraz düşecektir. Biraz önce bahsettiğimiz konu. Yani sabah ve akşam tekrar kontrol ederseniz bu oyuncu fiyatının düşmüş olması gerekir. Eğer durum böyleyse transfer modunda herhangi bir sorun yok demektir demiş. Bakın mesela şimdi bundan da bir şikayetimi daha dile getirmek istiyorum. Kime gider kime gitmez bilmiyorum ama yabancı arkadaşların verdikleri cevapları görüyorsunuz. Ne kadar yapıcı ve açıklayıcı. Bakın adam soru sormuş ve burada güzel bir şekilde cevap verilmiş. Bir de şuna bakın. Burada bir Türk bir arkadaş soru soruyor. Ben yıllardır bu oyunu oynamıyordum. Geri döndüm fakat hala transfer motorunun yetersiz olduğunu düşünüyorum vesaire gibi bir yorum yapmış ve gayet de beyefendi ve kibar bir şekilde konuşmuş. Bizim Türk moderatör arkadaş, merhabalar. Oyuna geri döndüğünüzde sevindiğimizi iletmek istedim. Transfer listesindeki oyuncu satışının genç ve yaşlı ile ilgili gösterilmediğini belirtmek isterim. Bunu tam anlayamadım bu cümleyi. Max değer 2,5 katı olup satışların 2 kat aralığında dahi garanti bulunmamaktadır. Yani tükenme süresi gibi değil, tamamen şans faktörüne dayalıdır. Yani diyor ki hani önceki Hollandalı arkadaşın verdiği gibi bilgi vermeyen, 100 rating ve üstü zor satılır, sadece transfer etkili satman gerekir bir bilgi değil de sadece şansa dayalı diyor ve geçiyor konuyu. Bir de yazdığı şeyler sanki çok mantıklıymış gibi. Umarım bu konulara tatmin olursunuz. Bu konulara ayrılıcı bir durum yok çünkü. Hani bu konularla alakalı hiçbir durum yok. Hiçbir şey belli değil. Hani bize de burada sormayın. Kendiniz de yorulmayın. Bizi de yormayın. Çünkü ayrıntıcı hiçbir şey yoktu. Yani o zaman tamamen bir kara kutu diyor. Hani her şey şansa dayalı. Sen bunu Pedri'ye 80'e de koysan gidebilir. 120'ye koysan da gidebilir. 10'a koysan da gidebilir diyor. Yani ortada büyük bir soru işareti bırakıyor. Bir de arkadaşa laf sokuyor. Siz satış yapmasaydınız, arkadaşlar yapmasaydı aynı zamanda şikayetçi olacak mıydınız diye. Bir de en son bir kız trip atar gibi bir trip atmış.
Ve iyi oyunlar dilerim deyip konuyu da kitlemiş. Yani şöyle oluyor konuyu kitlemek. Sen OSM forumunda kim olursa olsun bir soru soruyorsun. Bu arkadaş moderatör olarak geliyor, sana cevap veriyor, tribüne atıyor ve konuyu kilitliyor. Yani bir daha senin bu arkadaşa cevap yazma şansını kapatıyor. Hani sen sordun, o cevapladı, sen bir daha soru soramıyorsun. Ya da onun yazdığı şeye cevap veremiyorsun. Burada ne yapmış oluyor? Senin de önünü tıkamış oluyor. Bu bir etkileşim yöntemi mi? Evet, etkileşim yöntemi. Sonuçta cevap verilmiş. Fakat bence doğru bir etkileşim değil. Çünkü gerçekten hani bu şekilde trip atarak veyahut da soru işaretini daha büyük soru işaretiyle cevaplamak çok da mantıklı değil. Maalesef bunu da bir Türk'ün yapması biraz tuhafıma gitti. Hani Hollandalı arkadaş burada nasıl cevap veriyor? Bir de Türk nasıl cevap veriyor? Gerçekten çok fark var. Mesela burada da bilgisayarların bizlere oyuncu satmamasından bahseden bir soru vardı. Merhaba, bilgisayar takımları tıpkı bir insan menajeri gibi davranıyor. Yani oyuncularından, özellikle de en iyi oyuncularından kolay kolay vazgeçmiyorlar. Ayrıca liginiz henüz hazırlık dönemindeyken tekliflerinize hiçbir şekilde yanıt vermeyeceklerini unutmayın. Yani adam burada 2-3 tane bilgi vermiş, bakın. 2 satır cümle var. 3 tane bilgi vermiş. Burada 5 satır cümle var. Sıfır cevap ve bolca trip var. Hani ne kadar mantıklı, buradaki karşılaşmayı sizin yapmanızı da ve görmenizi de istedim. Burada aynı zamanda ben de öğrendim ki lig hazırlık aşamasındayken görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bilgisayara teklif attığınız zaman hiçbir şekilde olumlu veya olumsuz size dönüş yapmayacaklarmış. Aynı zamanda da yine görmüş olduğunuz gibi bilgisayarların size evet oyuncu verme şansı var, fakat onların da bir insan gibi davrandığını ve bir sistem dolayısıyla bir sistem tarafından yönetildiğini unutmayarak hani imkansız teklifler atmayın demek istemiş direkt kendisi. Evet, burada da son bir şu resimle alakalı konuşacağım. Daha sonra yine transfer konumuza geri döneceğim. Bir arkadaş daha sormuş. Satış simülasyonunda neden bazılarının her şeyi sattığını, bazılarının ise hiçbir şey satmadığını öğrenmek istiyorum diye sormuş. Kendisi de merhaba. Hayal kırıklığınızı anlıyorum ve bu konu çok konuşuldu. Transferler büyük ölçüde rastgele gerçekleşiyor. Transfer sisteminde değişiklikler düşünülüyor, ancak bunların hayata geçirilmesi uzun zaman alacak. 2024-21 Eylül'e yazmış. Bakın. Transfer sisteminde değişiklikler düşünülüyor. Ancak bunların hayata geçirilmesi uzun zaman alacak. Yani şu an 2 yıla yaklaşıyor. 1,5 yıl oldu. 2 yıla yaklaşıyoruz. Hala da uzun bir zamandan kastı buydu demek ki. Daha hala bir sistemde değişiklik yok. Burada bakın, eğer bunu bir Türk moderatör cevaplasaydı büyük ihtimal şey diyecekti. Eğer bu satışlar size olsaydı acaba aynı şekilde şikayet edecek misiniz diye bir trip atabilirdi. Ama burada gayet güzel bir cevap vermiş kendisi. Evet, durum bu şekilde dostlar. Bunun da bilgisini vermek istedim. Aynı zamanda yine burada transferle alakalı birkaç soru sormuştu. Yine kendisi 2-3 seçenekle cevap vermiş. Kimdir ne de tanımıyorum etmiyorum ama buradan da selam olsun kendisine. Durum bu. Yani OSM forumunda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi transferlerle alakalı büyük bir soru işareti var ve bu sistemin geliştirildiği konuşuluyor. Biz önceki videolarımızda hep söylemiştik, işte 75 over'la kadar fiyatları zirveye koyabilirsiniz. İşte 90 over'la kadar 2 katı, 2.1, 2.2 katına kadar koyabilirsiniz. Artık 90 ve üstündeyken de ne yapıyordunuz? Artık 1.7, 1.8'e kadar koyabiliyordunuz. Bir de biliyorsunuz bu oyuncunun satılmalarında yaş faktörü çok önemli. Yaş faktöründen kastımız mesela yine Beşiktaş'a girmiş olalım buradan. Mesela Bukayo Saka'nın satılmasıyla burada kime örnek verelim? Yaşlı bir oyuncu var mı? Alisson Becker'in satılması aynı orantıda değil. Çünkü birisi 33 yaşında, birisi de 24 yaşında. OSM'de yine dediğim gibi sistem içerisinde ilerlediği için genç oyuncuların satılma şansı daha yüksek. Bunu da söylemiş olurum. O yüzden transfer ederken evet birazcık daha takım kaptanı olması açısından 34-35 yaşında oyuncu alabiliyorsunuz ama bunları satamayacağınızı bilerek almanız gerekiyor. Çünkü genç oyuncular satılırken 30 yaş ve üstü artık daha da zor satılmaya başlıyor. Onun da bilgisini vermiş olalım. Peki kadromuzu kasmak için ne yapmamız gerekiyor? Kadroyu kasmak için arkadaşlar hemen şöyle bir gösterelim. E, Bizim oyuncular bu şekilde görüyorsunuz. Ben ne yaptım burada? Yine 18 yaşındaki oyuncuları aldım ve bir tane sadece kaptan olması için ilk 11'de Hakim Ziyech var. 33 yaşında. Onun dışında arkadaşlar genç oyuncular. Transferde arkadaşlar evet, sistemi kurarken kadronuzu kurarken genç oyunculara önem verip onları geliştirmeniz gerekiyor ve biliyorsunuz ki geliştirdikten sonra yine altta devam etmeniz gerekiyor. Yani al, geliştir ve sat politikasını uygulamanız gerekiyor. Eğer oyuncuyu aldım ben,
Ben bu Estevao'yu 80 overall'la Chelsea'den aldım. Bakın lig başında 25 gün önce 80 overall'la Chelsea'den aldım. Hatta daha mesajları duruyordur. Ben de onu da koyabilirim. Bakın mesajları şu an buldum. Hatta size canlı canlı gösteriyorum. Hocam selamlar. Estevao'yu istediğiniz bir fiyat var mı yoksa 11 mi düşünüyorsunuz demişim. Selamlar hocam. 20'nin altına vermem demiş. Bakın ne zaman tarih? 12 Şubat'ta demiş ki 20'nin altına vermem hocam. Ben de anladım, tahmin versem olur mu demişim. Transfer havalarında hocam bekliyor demiş. 22 senedir demiş. Ben de 22 milyona Yıldırım Hoca'dan Estevao'yu, ama bak 22 milyona aldığım oyuncu. 22 milyon. Sadece 22 milyon aldığım oyuncu. Bakın oyuncunun değerine şimdi. 2 milyar 748 milyon. Bakın 2 milyar 748 milyon oyuncu. Yani bunları yapmak da aslında tabii nedir? Biraz yetenek işi ve birazcık da oyun takip etmekle alakalıdır. Ve bir amaç uğruna, hani bunu sadece alayım satayım da ligde şampiyon ol. Mesela bu VIP'lik ve benim burada bir amacım var. Onun listesine girmek istiyorum. 15 milyon 15 milyar kadro kasacağım. Ne yaptık? Daha yapıcı bir dille konuşarak, ortamı yumuşatarak oyuncuyu da almışız. Ve şu an kendisinde 239 overall, 2 milyar küsur değeri var. Bu şekilde de bence yapıcı dil kullanarak etrafınızdaki menajerlerden de iyi oyuncular transfer edebilirsiniz kadro kasmak için. Ama transfer konusuna geri döndüğümüzde de bunun tamamen şans olduğunu size söyleyebilirim. Ki bunu artık moderatörler de artık açık açık beyan ediyorlar. O yüzden bu transfer hilesi konusunda yapabileceğiniz tek şey belli yaştaki oyuncuları ve belli overall güçteki oyuncuları belli katına satmaktır. Siz gidip 30 yaş ve üstünün 2,5 katına zirve fiyatı satamazsınız. Ve hatta 90 ve üzerindeki reytingli oyuncuları 2,5 katına satamazsınız. Bunlar imkansız. Size verebileceğim en büyük tavsiyelerden bir tanesi zaten kadro planlaması, lig planlaması, etkinlikler kontrol ederek lige girilmesi ve sürekli 4 oyuncunun ne olması, transfer listesinde aktif olarak bulunması gerekiyor. Eğer simülasyon oldu, sen mesela geldin burada, atıyorum 19 yaşında 80 overlock bir Aaron Davis var. Bu oyuncu sen 80 overlock fiyatta 2,3 katına koydun. Ve pazartesi koydun, salı günü oldu, daha satılmadı. Ne yapman gerekiyor? Hemen buradan yine gelip oyuncunun değerini burada bir tık daha düşürtmen gerekiyor ki piyasada yine aktif şekilde kalmalısın. Hani oyuncuyu koyduktan sonra 3 gün 4 gün beklemenin anlamı yok. Eğer oyuncu satılmıyorsa ne yapıyorsun? Yine 100K, 200K oyuncuyu düşürebilirsin veyahut da farklı bir oyuncu transfer piyasasına sürebilirsin. Transferle alakalı umarım aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Tabii yine birazcık daha konular değişerek biraz konuştuk. Ama yine yorumlar kısmında arkadaşlar, yine Osman Forum gibi burayı da kullanabilirsiniz. Aklınızda takılan bir soru varsa transferlerle alakalı vesaire, mutlaka yorumlar kısmında sorun. Ben olmasam zaten diğer menajer arkadaşlar sizlere cevap verecektir diye düşünüyorum. Onun dışında dediğim gibi etkinlikler çok önemli. Sürekli bir döngü halinde satışlara devam etmeniz gerekiyor. Bu arada bu videoya tatmin olmayabilirsiniz. Dediğim gibi bu video girmeden önce daha büyük bir hazırlık prodüksiyon yapmıştım. Fakat daha sonrasında bu forumda görülen cevaplar ve tamamen şans olayı birazcık daha benim video olan ilgi alakamı azalttı diyebilirim. Ama Hamza Yaz YouTube'da kendisi bir 15 saat önce transfer taktikleri videosu yayınlamış. İstiyorsanız ona da göz atabilirsiniz. Bu da maalesef benim kanalım olmadığı için linkini koyamıyorum ama kartını bırakamıyorum. Ama mutlaka Hamza Yaz YouTube'da tanıyorsunuz ve onun da videosuna geçiş yapıp bir bakmanızı isterim. Dediğim gibi fiyat aralıkları belli. Bunların daha sayısal değerlerini ben önceki bir yıl önce paylaştım ve 85K izlenen videomuzda söylemiştik hepsinde. Hatta tek tek 15 dakika boyunca anlatmıştık kaç reytingi kaç katına koyman gerekiyor diye. O konuya tekrar girmeyeceğim çünkü bahsettiğim konular zaten kanalı takip ediyorsunuz. Daha önceki bahsettiğimiz videoyu da biliyorsunuzdur. Onun kartını şu an buraya ekliyor olacağım. Umarım dediğim gibi faydalı video olmuştur. Fakat çok büyük bir bilinmezlik var. Hani tamamen bu oyundaki sadece transfer değil, aldığımız skorlar bile şansa dayalı. Herhangi bir sistem üzerinde gittiğini söylüyorlar fakat bu nasıl bir sistem? Sanırım sadece oyunun kurucusundan başka kimse bilmiyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi umarım bu oyunun da hakkı verilir ve artık daha sistemli, daha görsel olarak da gelişmeler bu oyun içinde hazırlanır diye düşünüyorum. Yoksa bu şekilde giderse oyun yine tamamen en son bahsettiğimiz video gibi pay to win sisteminde kalacak gibi gözüküyor. Bu arada bir de bu en son gelen güncellemeyle artık biliyorsunuz ki bu şekilde çantalar geliyor bize. 3-4 günde bir geliyor bu çantalar ve bize görmüş olduğunuz gibi para, coins ve bu şekilde pozisyon değiştirme getiriyor. Hemen bunu bu şekilde yapalım. Bunun da çok büyük bir anlamı var mı dersiniz? Çok büyük bir anlamı yok ama yapmışlar. İşte güncelleme olarak sadece oyuna girmemizi istiyorlar. Onun dışında pek de bir şeyle alakalı değiller gibi duruyor.
Evet dostlar, umarım faydalı, güzel, eğlenceli bir video olmuştur. Ben video çekerken şu an eğlendim. Umarım dediğim gibi sizin için de hem faydalı hem de eğlenceli bir video olmuştur. Bununla alakalı tüm yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımız 10.000 abone geçti sizin desteği sayesinde. Yine desteklemek isterseniz aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Keza yine aynı şekilde katıl kısmını açtık arkadaşlar. Şu an 10 kaç 30 liraya vesaire bize destekte bulunabiliyorsunuz ve biz de bu destek karşılığında sizlerin isimlerinizi videonun başına geçiriyoruz. Belki çok bir şey değil ama dediğim gibi bu yaptığınız bağışlar, donetler ve katıl üyelikleri yapacağımız turnuvaların ödülleri olarak zaten sizlere geri dönüyor. Şu ana kadar yaklaşık 10-15 tane büyük turnuva yapmışızdır ve yaklaşık 10.000 TL'den fazla ödül verdiğimizi ben hesapladım. O yüzden dediğim gibi bunun hepsi zaten size bir şekilde dönüyor. Umarım desteklerinizi esirgemezsiniz. Aynı zamanda beğeni ve yorum atarak da kanalın öne çıkmasını sağlayabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Herkese tekrardan bayramını kutluyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.